Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Çok güzel bir videoyla geldik arkadaşlar. Oyunumuza S11 yani Gen 11 kahramanları geldi ve bir sürü güncelleme geldi. Neler gelmiş hep birlikte onlara bakacağız. Yanımda bugün bana Pol eşlik ediyor. İlk önce S11 kahramanlarına bakalım. Daha sonra ise girip güncellemelere bakarız. İşe yarar bir şeyler var mı? Öncelikle Çarkıfelek kahramanıyla başlayalım Pol. Yani piyadenemizle. Eleonora. Abi, çok güzel olmamış mı? Bayağı güzel duruyor. Değil mi? Görseli falan çok güzel. Bilmiyorum. Beğenir beğenmezsiniz ama benim çok hoşuma gitti bu. İçerikler. Kaç istatistik veriyormuş? Oha 1281 istatistik veriyor max halde. Genler arttıkça bayağı veriyor. S10 kaç veriyordu acaba? Ona bakalım. 1110 veriyormuş. Tamamdır. Neyse piyadenin yetenekleriyle başlayalım. Öncelikle arena yeteneklerine bakalım. Eleonora bir kraliyet simgesi olan dikenli kalkanını havaya kaldırarak %221 bariyer kazanıyormuş. Ve alınan hasarın %30'unu düşmana yansıtıyor. Bak çok güzel. Yansıtma var. Bu kalkan 3 saniye sonra kırılarak yakındaki düşmanlara da %80 hasar vuruyormuş. Çok iyi abi. Hem tanklıyor, kalkan alıyor, hem alınan hasarı karşı tarafa yansıtıyor. Bir de aynı zamanda kalkan kırılınca da çevresindekilere şey veriyor, hasar vuruyor. Gayet iyi yetenek. 2'ye bakalım. Ağır çekiciyle hedefe kuvvetli bir darbe indirerek %141 hasar veriyormuş ve hedefin savunmasını 2 saniye boyunca %30 azaltıyormuş. Yani güzel. Rakibin savunmasını kırıyor ve aynı zamanda da hasar vuruyor. Ön at için güzel. 3'e bakalım. Damarlarında akan asil kan ona yılmaz bir ruh kazandırarak aldığı hasarı %15 azaltıyor ve verdiği hasarı %15 arttırıyormuş. Bence çok iyi kahraman. Arena için. Ya tabi bize daha gelmesine çok fazla var ama olsun. Yine de güzel yapmışlar. Neyse bizim için asıl önemli olan sefer yeteneklerine, savaş yeteneklerine bakalım arkadaşlar. İlk yeteneğimiz. Sahip olduğu kraliyet ağrısı ve onur algısı tüm birliklere ilham vererek onların sağlığını çok güzel bir yetenek. Direkt %25 sağlık veriyor. Bunu her şeyde kullanabilirsiniz. Sefere katılımcı olarak da yollarsınız. Seferberlik lideri olarak da yollarsınız. Gayet güzel olmuş. Bir piyade için. 2'ye bakalım. Eleonora dengeli bir diziliş oluşturarak piyadelerin aldığı hasarı %10 azaltıyor ve nişancıların verdiği hasarı %10 arttırıyor. Çok iyi abi. Biz zaten piyadeden savunma istediğimiz için piyadelerin savunmasını yükseltmiş oluyor. Nişancılarının da vurduğu hasarı %10 arttırıyor. Çok iyi olmuş. İlk iki yeteneğe bayıldım ben. 3'e bakalım. Vahşi saldırıyla düşmanlarına korku salarak tüm birliklerin verdiği hasarı %25 arttırıyor. Oha, ihtimal falan yok, direkt arttırıyor. Piyadeler tarafından yapılan her 5 saldırıda aldıkları hasarı 2 tur boyunca %25. Çok iyi. Hem %25 tüm birliklerin hasarını arttırıyor. Hem de piyadelerin 5 saldırıda 2 tur boyunca. Bunun ihtimali biraz düşük ama hiç yoktan iyidir. Şu yukarıdaki bile yeterli olurdu biliyor musun? Alttakinde ekstra eklemişler. Ne düşünüyorsun? Piyade olarak çok güçlü gibi. Değil mi? Bayıldım ben. Baya güzel. Tamam. İkinci. Bu arada bu Çarkıfelek kahraman arkadaşlar. Bunu direkt elmasla 5 yıldız yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir avantaj. Şimdi mızrakçımıza geçelim. Yine istatistik aynı zaten. Arena yeteneklerine bakalım. Leot. Leoit. O sapan mı atıyor? Oğlum, bu da çok şık lan. Çok güzel değil mi? Bomba gönderiyor diyor galiba. Bir baksam da. Bomba kuruyor. Bak. Sonra sapanla onu mu atıyor? Aynen. Evet. Çok güzel. Neyse bakalım. Lloyd hedefe saldıran 3 pervaneli bomba göndererek her biriyle pardon %98 hasar verir. Okey. Bireysel hasar vermesi alan vermiyor değil mi? Yok. Düz vuruyor. Alan etkili Alan diyor. etkili diyormuş. Çok pardon. Ben yeni uyandım da. Belli oluyordur zaten. Sesimden. Neyse tamam. Güzel. Alan hasarı severiz. Diğerine bakalım. Lloyd hedefin zayıf noktalarına mermiler ateşleyerek %140 hasar artışı ve bu zayıf noktalar 3 saniye boyunca açık kalarak hedefin %20 daha fazla hasar almasını sağlar. Güzel. Savaş yeteneklerini bir zanaatkar ruhuyla güçlendirerek saldırı hızını %30
Arttırıyor. Muhtemelen güzel bir hasar vuracak arkadan. Güzel. Neyse. Önemli olan savaş yetenekleri zaten. Ona geçelim sefere. Lord çok sayıda mekanik kuş gönderip düşmanların dengesini bozup öldürücülüğü %20 arttırıyor. Düşmanın öldürücülüğünü %20 Düşürüyor. düşürüyor. Oğlum hayvan gibi yetenek. Çok iyi. Asıl bunu kullanacaksın şeyde. Seferberlikte kullanılmaz mı? Katılımcı. Seferberlikte katılımcı direkt ana kahraman bu. Çok iyi değil mi? Direkt öldürücülüğü düşürüyor %20. 4 tane yolluyorsun. Çok iyi değil mi? Bayağı güçlü. %80 öldürücülüğü düşüyor. Bayağı iyi. Tamam, 2'ye bakalım. O diğer 2 ve 3'ün olmasına gerek bile yok. Bak şu yetenek bile yeter. Neyse. Lloyd'un tüm mızrakçılar için özel olarak hazırladığı bomba her 3 turda bir patlayarak onların saldırısını %150 arttırıyor. Tamam, mızrakçılar 3 turda bir %150 fazla vuruyor. Düşmanın öldürücülük niteliğini bir tur boyunca %30. Ne yapıyor abi? Düşmanın öldürücülüğünü yok ediyor Lloyd. Çok iyi değil mi? %30 da burada öldürücülük azaltıyor ikinci yeteneğinde. Tamam. İnanılmaz iyi. 3'e geçelim. Burada da öldürücülüğü arttırıyor. %50. %40 ihtimalle tüm birliklerin öldürücülüğünü %50 arttırıyor. Abi inanılmaz iyi. Bak %40 ihtimal %50 50 öldürücülük artışı çok çok iyi. Bak şu ana kadar oyuna böyle bir kahraman gelmedi abi. Çok iyi yapmışlar yeteneğini. Neyse nişancımıza geçelim. Rufus. Şey cips markası gibi değil mi ismi? Abi bir şey diyeceğim sana. Vayne'den sonra benim yeni nişancı karakterim geldi. Buna baksana. Görünümler galiba genel ilerledikçe daha da iyi Oğlum oluyor. çok güzel yapmışlar. Pelerini, silahını falan tipini. Abi Vayne'i geç artık yeni favorim bu ya benim. Görüntü olarak. Oyundaki en iyi nişancı. Şunun animasyonlara baksana. Neyse yeteneklerine geçeceğim. Arena yeteneği. Yeri gök taşları gibi bombalayan el bombalar atarak saldırı. Alan hasarı 280. Tamam, yeni arena canavarımız geldi. Bu el bombaları yeri yakarak menzil içindeki hedeflere 2 saniye boyunca bir de yakma hasarı gibi LoL'deki yakma hasarı gibi şey veriyor. Alan hasarından sonra orada %30 bir de hasar arttırıyor. Brand pasifi. Aynen. 2'ye geçelim. Patlayıcı mermileri ateşleyerek hedefe %140 hasar verir. Saçılan parçalar yakındaki düşmanlara %70. Çok iyi. Bu da alan gibi oluyor. Birine vuruyor ama etrafındakilere saçılıyor. Onlar da %70 hasar yiyor. 3'e geçelim. Rufus savaş alanında durduğunuz bir varlığa düşünerek kendi kritik oranı %120. Vayne dedim ya, Vayne'in de kritik yeteneği vardı. Aynı onun gibi yapmışlar. Ama Vayne'in kritik yeteneği şeydeydi. Keşifteydi. Seferdeydi pardon. Neyse. Savaş yeteneklerimize bakalım. Rufus'un cesur liderlik anlayışı tüm birlikleri savaş alanında yakıcı dönüştürerek saldırıyı %25 arttırıyor. Bu ne lan? Hepsi seferberliğe katılımcı kahramanı gibi yapmışlar ilk 3 yeteneğinde. Üçü de çok iyi. Bu arada her birini de koyabilirsin biliyor musun? Neyse. Rufus nişancılarına zırh delici mermiler vererek bir tur boyunca piyadelerin saldırı başına verdiği hasarı %60 ve hedefin aldığı hasarı %25 arttırır. Piyadenin hasarını mı arttırıyor? Doğru mu anlıyorum? Aynen. Piyade %12 arttırıyor hasarını ama %60. %5 de aldığı %25 de aldığı hasarı düşürüyor. Hayır canım. Piyadelerin %60 hasarını arttırıyor. Düşmanların aldığı hasarı da %25 arttırıyor. Düşman senden %25 daha fazla hasar almış oluyor. Piyadelerin de %70, %60 hasarını arttırıyor. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu yetenekleri Türkçe okumamız hatalı bence. Bu yetenekleri bizim İngilizce okumamız gerekiyordu. Kesin hatalı bir şey vardır burada. Bunu şey yapacağım. Videodan sonra kontrol edip yorumlara yazacağım arkadaşlar. Emin olamadım şimdi. İngilizceye çevirip tekrar okuyacağım. Neyse. Rufus saldırgan çarpışma tarzı tüm birliklerin %20 ihtimalle düşmanların gözünü korkutarak öldürücülük niteliğini %50 azaltıyor. Diğeri %40'a %50 azaltıyordu değil mi? Bu da %20'ye %50 azaltıyor. %40'a %50 idi diğeri. Evet, %40 %50 idi. Bu da %20 %50. Güzel abi. Görünüşü yeter ya. Hiçbir şey yapmasa bile. Sen çok iyi değil gibi. Yok bence de. Bunun yetenekleri diğer ikisine göre bence de çok iyi değil. Ama şunu geçiyorum. Şunu okumak lazım abi.
Nişancılar mı piyadeyi şey yapıyor? Tam tersi mi? Onun İngilizcesini okumak lazım. Oyun sağ olsun Türklere çok şey yapmadığı için arkadaşlar çeviriler rezalet kötü. Her neyse. Şimdi hep birlikte oyuna yeni gelen güncellemelere bakalım. O sırada siz de yeni gelen kahramanlarla alakalı fikirlerinizi yorumlara yazarsanız ve ayrıca arkadaşlar beğeni ve yorum atmanız gerçekten kanal için çok çok değerli. Katkıda bulunmak isterseniz herhangi bir bağış atmanıza gerek yok. Videoya beğeni ve yorum atarsanız en büyük katkıyı yapmış olacaksınız. Çok teşekkür ederim. Hadi gelin etkinliklere geçelim. Yeni gelen güncellemelere geçelim. Evet arkadaşlar, güncellemelerimiz geldi. Şurada bir 3 maddemiz Tiran'la alakalı. En büyük güncellemeler aslında Tiran'la alakalı gelmiş. Bu Tiran geldiği zaman bununla alakalı özel bir video çekeceğim için burada bahsetmiyorum. Zaten bu maddelere tek tek baktığımız bir video istiyorsanız dün akşamki canlı yayın videomuzu tekrarını izleyebilirsiniz. Burada da 23 maddelik bir şey var. Bunu da tek tek okumayacağım. Zaten dün canlı yayında baktık. Şimdi önemli olan oyuna gelenlere bakalım. Ayavundan başlayalım. En önemlilerinden biri. Ayavun'da şurada av başarıları diye bir şey var. Dün yayında da söylemiştim. Kişisel kendi hasar rekorunuz var arkadaşlar. Zaten şöyle örnek göstereyim. Hemen ayavuna gidelim. Ayavımızı bulursam tabii önce. Ben orada değilim. Mesela ödüller diyelim. Mesela Alp abi 4,7 milyar vurmuş, hasar vurmuş son ayda. Bu durumda ne alıyor? Şuradaki ödüllerin hepsini alıyor arkadaşlar. TP'leri, esansları. Geliyorsunuz. 4 nokta kaç vurmuştu? 7. İşte 5'e yakın vurdu işte. Şuraya kadarki tüm ödülleri alacak arkadaşlar. Bu günlük yenilenmiyor. Sonrası bir sonraki ayda 5 milyarı geçerse bu ödülü alacak. İşte sonra bir ay sonra yeni gen kahramanları geldi. Hesap güçlendi diyelim. 6 milyar vurdu. Şunu alacak. Ya hiç yoktan iyi. Bedavadan şuradan nereden baksan 100 tane falan esans veriyor herhalde değil mi? Yani 4.7'ye galiba 100 tane veriyor ama zaten bayağı iyi. Bir de oyun labirentte falan çok fazla TP veriyordu. Aynen. Artık daha da fazla TP veriyor. Güzel. Düşük Bayağı yatırımla rahatlatıyor pay to aslında. win, free to play oynayan arkadaşlar, pay to win diyorum. Free to play oynayan ya ücret yatırmadan oynayan arkadaşlar için ödüldür abi. Hoşumuza gider böyle şeyler. Versinler. Güzel olmuş. Hemen ikinci güncellememize gelelim. İttifak hesaplaşması. Burada arkadaşlar ödüllere geldiğimizde şuralara ittifak jetonları eklenmiş. Yıldız jetonlarında buralara ittifak jetonları ve en mükemmeli bu etkinlikte subayla silahlanmayla birlikte denk getirip kazananlar oluyordu. İki etkinlik birden. Şuraya 500 bin ittifak jetonu eklenmiş. İnanılmaz iyi Pol. Çok fazla değil Bayağı mi? iyi. 500 jeton. 500K. Bayağı güzel çünkü ittifak mağazasını da gösterdiğimizde zaten Aynen öyle. Hemen birbiriyle bağlantılı diğerine geçelim. İttifak mağazası güncellendi. Benim umudum her zaman yüksekti. Mitril falan ekledim. Bu günlük bir şeyler değişmemiş. Burada henüz yenilenen aynı. bir şey yok. Belki ileride eklenir bilmiyorum. Haftalığa ise sadece 2 tane mitik eklemişler. Bu çok komik geldi bana. Hani mesela sizde gen kaç pol? Bende gen 6 var şu an bu hesapta. Bende Gen 4 var. Bende de aynı. Sende de mi aynı? Sadece şu pet maması bizde 10 tane var. Sizde 15 tane. Sağdaki canavar iksirleri vesaire olan şey var ya aynen. Evet. O bizde 7 tane. Sizde 10 tane. Yani hiçbir şey yok yani bence. Bence de hiçbir şey Artmamış. yok. Yani bunu getirmeseler de olurmuş diyeceğim. Hani yani tam gelmesi daha iyi olmuş ama adam akıllı ne bileyim tasarım planı falan ekleyebilirlerdi ya kanka. Hani Evet, eklemişken bir en şey kötü doğru düzgün tasarım ekleyin. planı tılsım tasarım falan belki olabilirdi. Kesinlikle. Neyse bu güncellemeye de göz atmış olduk. Bir de Ne var başka? o mağaza tekrar ittifaka gel. Ha, Zafer'e mi? Zafer. Evet, Aynen. buraya Zafer diye bir şey geldi arkadaşlar. Artık R4, R5'in önemini burada göreceğiz. İttifak faaliyet zaferi puanları var. Şurada bir liderlik tablosu oluyor. Haftalık puanlar. Buradaki sıralamada ödül veriyorlar mı sıralamaya giren kişiye? Ondan emin değilim. Hiçbir yerde de bulamadım. Bir yerde yazmıyor. Bunu bilen arkadaşlar varsa lütfen yorumlarda bizi bilgilendirsinler. Onun dışında arkadaşlar günlük görevleri tamamlayıp ya da Fener Kulesi'ni tamamladığımızda mesela günlük görevleri de en son iki sandığa eklemişler. Burada 100 tane veriyor. Burada ise 500 mü veriyordu? Aynen 500 veriyor. Öncesinde yok. Ve aynı zamanda da buradaki Fener görevlerine 50 tane eklemişler her birine.
Bunları Günlük tamamlayarak 1200 tane geliyor Fener'den galiba. Şeyden de 600 tane. Toplam günlük 1800 tane geliyor. evet, burada 800'ü tamamlayınca ise arkadaşlar size ihtimale bağlı %50 ihtimalle 2049 ihtimalle 10K, bir ihtimalle ise 100K veriyor. 100K çok iyi bu arada. Umarım şansınız yaver gider. Bunun dışında buranın herhangi bir mantığı yok bence. Şeyi Şey var. anlatabiliriz, R4 R5 olayını. Burada arkadaşlar diğer üyeler haftalık yenilendiğinde ittifaktaki üyeler 785. Bu arada bu bir haftada olduğunda çok daha fazla artacak tabii. R4 1428, R5 ise 7850 olarak, ama bunun oranları var. Neredeydi oranları? Şuradaydı herhalde. Ha, şurada yazıyor mesela. Ne diyor? Ee, O hafta kazanılan ittifak jetonlarının %10'u direkt R5'e gidiyormuş. İttifakın R4'leri kendi arasında pay ediyor. Her birine %20 eşit pay. Toplamında ise %7'si R4'e gidiyormuş. İttifakın diğer üyeleri için ise %1'i gidecek. Artık herkes R4 falan R5 olmak isteyebilir bu durumda. Önceden R4 R5 olmayın diyorduk. Her neyse, biraz jeton Bir de ekstra alabilecekler. olarak şöyle bir şey olabilir. Etkinliklerde mesela Ayı Avı'nda diyelim etkinliği kazandık vesaire. Burada ekstra olarak ittifak jetonu kazanıyor olabiliriz. Ya O orada bir şey yazıyor galiba bilmiyorum da. nerede yazıyor? Etkinlik tamamlandıkça jeton veriyor oyun. Anladım. Ya bunu ileride görmüş oluruz. Ki şurayı da anlamadım zaten. Niye bir liderlik tablosu olduğunu. Ha, belki gaza getirmek için falan yapıyorlardır. Bir sıralama olsun diye. Her neyse. Birliklere gelelim. Bu birliklere ekiplerden arkadaşlar. Yukarıda isim oluşturabiliyorsunuz. Mesela Ted yazmışım, Blake yazmışım, Atak, Defans yazmışım. Mesela siz buraya bu kahraman Seyon. Şuradan buraya Seyon olduğunu bilmek için SEO yazabilirsiniz. Ya da Jesse'niz varsa mesela şuraya Jesse yazabilirsiniz. Jesse yazabilirsiniz. Bu şekilde düzenlenmesi bence güzel olmuş. Hangisinin neyde olduğunu bilmiyorduk. Bence gayet iyi olmuş burası. Sonunda düşünebilmişler bunu. Ee, Görünüm mağazamız var. Hemen şöyle bakalım. Görünüm mağazasına savunma veren mantar bölgesi eklenmiş arkadaşlar. Bundan kaç tane, niye bu kadar alınıyor ki? Kaç tane fulleniyor bu? Galiba fulllemek için. Ha. Bir tane şey kaça fulleniyordu, hatırlıyor musun? Kaç parça Hayır. gerekiyordu? Büyük ihtimal 58'dir. Ona göre yapmışlardır. 58'e mi fulleniyor? Herhalde ona göre yapmışlardır. Doğru söylüyorsun. Toplam ne kadar istiyormuş? 116K. Güzelmiş abi. Bu imkansız bence de. Aynen. Balina abiler. Artık yapabilirse Megalodon abiler yapar. Neyse. Başka atladığımız bir şey var mı? Arena var. Arenamız var. Hemen girelim. Arenaya çok çok önemli bir gereksiz bir güncelleme gelmiş. Şurada Bir saniye. tek tek almak yerine arkadaşlar artık böyle seçip hayatımızı kolaylaştırabiliyoruz. En sevdiğimiz güncelleme bizim bu oldu. Değil mi Pol? Gayet başarılı bence. Değil mi? Bence de. Oyun çalışıyor. Hakkını vermek lazım. Başka? Altın anahtara çok iyi bir güncelleme gelmiş. Evet, oyunun en iyi güncellemesi. %001'i. Arkadaşlar buradaki oranları arttırmışlar. Yani saçmalıyorlar ya. Ne diyeyim? Tamam, çok detaylı üstünde durmaya gerek var mı? Bunların ihtimalleri daha az arkadaşlar. İhtimallerini yükseltmişler sadece. İhtimal yükseltmiş derken de 0,01 falan yükselmiş. Tamam canım, sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Yükseltmiş işte adamlar. Başka bir şeyimiz var mı? Not almıştık. Bu kadar. Bu kadar değil mi? Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Peki size soruyorum. Siz bu gelen güncellemeyi beğendiniz mi? Ya da Gen 11 kahramanları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın.